Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda bir kazak çalışması yapacağız. Kazağımız yaka kısmından başlayacağız. Dikişsiz tek parça yaka kısmını başladıktan sonra yine roba kısmını dikişsiz olarak öreceğiz. Ayrıca bu kısımlarda kolda ve arkada kısa satır dönüşleri yaptım ve tüm ayrıntılarını tarif ettim. Roba kısmını tamamladıktan sonra parçalara ayıracağız örgümüzü. İlk önce arka kısmı öreceğiz. Daha sonra bir tane model uygulayıp ön kısmı öreceğiz. Modelime ayrıca anlatım çektim arkadaşlar. Tüm sıralarını tarif ettim. Kazakta da tarif ettim sıralarını. Ön ve arkayı tamamladıktan sonra kollarını yapıp kazağımızı tamamlayacağız. Kazağımız 3 yaşa göre arkadaşlar. İlerleyen günlerde de tekrar ayrıca daha büyük örmek isteyenler için bir diğer yakada daha önce bu kadar kısmını tarif etmiştim. Devamını yine kısa satır sıraları ve ayrımları tarif edeceğim. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Hepinize selamlar, sevgiler yolluyorum Kapadokya'dan. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Yuvarlak yaka kazak yapacağız. Malzemelerimiz 3 yumak ipimiz var. İpimin markası Kartopu Baby One, 100 gram, 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk numarası K493. Diğer 2 yumağımı kaldırıyorum. Diğer bir malzememiz, kullanacağımız ana renge zıt bir ip lazım bize. Çok az bir şey, 2 sıra öreceğimiz bir ip. Diğer örgülerden kalan iplerden kendi renginize uygun zıt renklerden seçebilirsiniz. Yuvarlak yaka yapacağız. Yakamız, daha önce kanalımda anlatım yaptım bu yakama. Tam sıralarını tarif ettim. Biraz küçük bir örgü olacağı için sıraları biraz azaltarak bu kazağı uygulayacağım. Bunun için misinalı şişle örmek zor olduğu için çorap şişi kullanacağız arkadaşlar. Çorap şişlerim 3,5 numara, 5 adet. Bir de ilk sıra ilmeklerimizi atmak için 3,5 numara düz şişe ihtiyacımız var. Çorap şişine de atabilirsiniz. Daha sonra yaka kısmında sıraları tamamladığımızda eğer misinalı şişiniz varsa bu şekilde 40 santimlik onları da kullanabilirsiniz. Ama yaka kısmında çorap şişi bana çok daha pratik geldiği için misinalı şişle uğraşmayacağım. Çorap şişleriyle yapacağım. 48 ilmekle yaka kısmından başlayacağız. 48 ilmeği atıp 2 sıra pembe renkli örgü öreceğiz. Daha sonra sıralarımıza geçeceğiz. Yakayı bitirdiğimizde ilmek sayımız 96 ilmek olacak arkadaşlar. Şemamı kaldırıyorum. Başlıyoruz şimdi. Pembe renkli şişime 48 tane ilmek atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 45 46 47 48 48 tane ilmek attık şişimize. İlmeklerimizi şimdi çorap şişlerine yerleştireceğiz. Her şişimize 12'şer ilmek alacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. İkinci şişimdeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Üçüncü şişteyiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12. Son şişte ilmeklerimizi de takıyoruz. Son şişe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Örgümüzü dönme olmayacak şekilde tutuyoruz. Katlıyoruz. Ve ilk şişimizde başlayarak öreceğiz. Birinci şişten ilk ilmeğimi alıyorum ve düz örmeye başlıyorum. Bir sıra örgü yapacağım. İpimin olduğu kısma kadar ilmeklerimi düz örüp devam ediyorum. Tamamladım bir sıra örgüyü. Pembe renkli ipi kesiyoruz. Ana rengimizi alıyoruz. Tutuyorum parmağımla ipimi, biraz daha saracağım. Ve ilk şişimden yeşil renkle örmeye başlıyorum. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, diğer kalan ilmekleri de örüyorum. Birinci şişi tamamladığım zaman ipimi bağlayacağım arkadaşlar. İlk şişteki ilmekleri tamamladıktan sonra ilmeklerimizin kaçmaması için pembe renkli iplerle yeşil renkli ipimizi birleşme yerinden geçici düğüm atarak bağlıyoruz arkadaşlar. Devam edip diğer şişlerimizi de yeşil rengimizle örmeye başlıyoruz. Sürekli sol yöne doğru düz örgü öreceğiz. 3 sıra örgüyü tamamlayıp daha sonra tarife devam edeceğim. Tamamladık 3 sıra örgüyü. 1, 2, üçüncüsü de şişimizde. Şimdi ilmeklerimizi 2 katına çıkaracağız arkadaşlar. Örgü iplerimizin, bağladığımız iplerin hizasındayız. Birinci ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra örgüyü çeviriyorum. Diğer yüzden geçiş yaptığımız sıradan yeşil ilmeği alıyorum. Sol yöndeki şişime takıyorum. Daha sonra bu taktığım ilmeği ters örüyorum. Yerleştiriyorum. Sol yöndeki şişimden bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar örgüyü çeviriyorum. Örgünün geçiş yaptığım sıradan ilmeğimi alıp sol yöndeki ilmeğime takıyorum. Taktığım ilmeği ters örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar örgünün ters yüzünden ilmeğimi alıp yine takıyorum. Ters örüyorum. Bir düz ilmek daha örüyorum. Çeviriyorum yine. İlmeklerimiz
Gayet belli alacağımız ilmekler arkadaşlar. Pembe ilmeklerin yanından yeşil ilmeğimi alıp şişime atıyorum. Daha sonra ters örüyorum. Bir düz ilmek daha örüyorum. Çeviriyorum yine. Sıradan yeşil ilmeğimi şişime alıp sol yöndeki şişe takıyorum. Ters örüyorum. Bir ters bir düz örgü öreceğiz. Ters ilmekleri geçiş yaptığımız sıradan takacağız. Tüm ilmeklere aynı işlemi yapıp dördüncü şişimde 2 ilmek kalana kadar devam ediyorum arkadaşlar. 2 ilmeğim kaldı dördüncü şişimde arkadaşlar. Bir tane düz ilmek örüyorum. Son olarak ilmek takıp ters ilmeği örmüştüm. Düz ilmeği örüyorum. Daha sonra örgüyü çevirip yine geçiş sırasından ilmeğimi alıp şişime atıp ters öreceğim. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek daha takmamız lazım. Örgüyü çeviriyoruz. İpleri bağladığımız kısımdan sırasını bulup şişimize ilmeği takıyoruz. Çeviriyoruz. Örgüyü düz yüze tekrar taktığımız ilmeği yönünü de düzelteceğim. Ters ördüm. Şişimde bir ters bir düz ilmek oldu hepsi. Şimdi değişik bir işlem yapacağız arkadaşlar. İlk şişteki düz ilmeği örmeden şişime alıyorum. Daha sonra ipimi ters ilmeğin üzerine atıp ters ilmeği ters örüyorum. Örgü ipini örgünün ters yüzüne tutarak düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Tekrar düz ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıp ters ilmeği ters örüyorum. Örgümün ipi örgünün ters yüzünde, düz ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonra ters ilmeğimi ters örüyorum. Sıramızı ters ilmekleri ters örüp düz ilmekleri örmeden sağ yöndeki şişe alarak tamamlayacağız. Yine ipleri bağladığım bu kısma kadar devam ediyorum. Bu kısımda diğer sırayı tarif edeceğim arkadaşlar. Tamamladık sırayı. Şimdi düz ilmeklerimizi örüp ters ilmekleri örmeden alacağız. İpimizin hizasındayız. Yine sıradaki ilk düz ilmeği düz örüyorum. Daha sonra örgümün ipini düz yüze alıp ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Diğer ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Düz ilmeği ördüm yine. Örgümün ipi örgünün düz yüzünde. Ters ilmeği örmeden alıp düz ilmeği düz ördüm. Sıramızı tamamlayacağız. Ters ilmekleri örmeden sağ yöne, düz ilmekleri düz örüyoruz. Sırayı tamamladıktan sonra yine bu kısımda tarife devam edeceğim arkadaşlar. Tamamladım arkadaşlar. Düz ilmekleri ördüğüm sırayı. Şimdi bu sırada ilmeklerimizi 2 ters 2 düz ilmeğe çevireceğiz. Sıradaki düz ilmeği düz örüyorum. Daha sonra ters ilmeğimi ve yanındaki düz ilmeği diğer şişime ters ilmeği önce takıyorum. Düz ilmeği daha sonra takıyorum. Sıradaki düz ilmeği örüyorum. 2 tane düz ilmeğim oldu. Ters ilmeğin yanına atmıştım. İkisini birlikte 1 2
ters örüyorum. 2 ters oldu. Sıradaki düz ilmeği düz ördüm. Daha sonra ters ilmeğimi sağ yöndeki şişime ve yanındaki düz ilmeği de aldım. Ters ilmeğimi sol yöndeki şişime takıyorum. Düz ilmeği öne alıyorum. Düz örüyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar bir düz ilmek örüyorum. Bir ters ve bir düz geldiği zaman ters ilmeğimi şişime alıp diğer ters ilmeğin yanına takıyorum. Düz ilmeği düz ilmeğimin yanına öne alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum yine. Daha sonra ters ilmeğimi ve düz ilmeği şişe alıp ters ilmeği öne alıyorum. Düz örüyorum. Ters ilmeğimi diğer ters ilmeğin yanına atıp ters ördüm. Yine bir düz ilmek. Ters ilmeğimi ve düz ilmeğimi şişime alıp yönlerini düzelttim. Düz ilmeği örüp sıradaki 2 ilmeği ters örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Daha sonra diğer şişimden düz ilmeğimi düz ilmeğin yanına alıp düz örüyorum. Boşta kalan şişimi alıp 2 ters ilmekle ikinci şişe başlıyorum. Tüm ilmeklerimize aynı işlemi yapacağız. Tamamlayıp bu kısımda devam ediyorum. Tamamladım arkadaşlar. 2 ters 2 düz sıramı. Artık herhangi bir işlem yok. 2 ters 2 düz olarak yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Bir tane şişteki ilmekleri öreceğim. Daha sonra ilk sıradaki ipi nasıl keseceğimizi tarif edeceğim. Bir tane makas alıyoruz. Örgüyü başladığımız pembe sırayı arkadaşlar makasımızı tutup yeşil ilmeklere dokunmadan makası takıyoruz, kesiyoruz. Ara ara keseceğim. Söküp çıkarıyorum daha sonra. Söktüğümüzde örgümüzün başlangıcı böyle olacak. Sıra boyunca tamamını kesip söküyorum. Daha sonra yeterli uzunluğa gelene kadar 2 ters 2 düz örüyorum. Tamamladığımda mezura ile ölçü vereceğim. Yakamızın yüksekliği biyelerden önce 2,5 santim olacak. Devam edip 2,5 santim olana kadar örüyorum. Yaka kısmında 2 ters 2 düz örgü bölümünü tamamladım arkadaşlar. Mezura ile ölçtüğümde örgümün yüksekliği 2,5 santim. Sıraları ise ters ilmeklerimizin belirgin olduğu noktadan saydığımızda 2, 4, 6, 8 sıra, bir sırada şişimizde 9 sıra örgü örmüş olduk. Şimdi bir işlem yapacağız arkadaşlar. Yapacağımız işlem
ilmeklerimizi 2 kata çıkaracağız ve bir biye öreceğiz. Biyemiz düz örgüden oluşuyor ama farklı bir örülüşü var. Sıralarını tarif edeceğim. Başlıyoruz şimdi. Örgüyü başladığım ipin hizasında ilk şişimdeyim. Sırama bir tane ilmek dolayarak başlıyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek dolayıp bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek doladım. Bir düz ilmek ördüm. Yeniden sıra boyunca bir ilmek dolayıp bir düz ilmek öreceğiz. Sıra boyunca örüyorum ve dördüncü şişimin 2-3 ilmek kalınca devam ediyorum. Dördüncü şişte sıra sonundayım. Bir ilmek doluyorum, bir düz ilmek örüyorum, tekrar bir ilmek doluyorum, bir düz ilmek örüyorum, tekrar bir ilmek dolayıp son ilmeğimi düz ördüm. Birleştiriyorum şişlerimi. Şimdi arkadaşlar ters ilmeklerimizi öreceğiz. Düz ilmeklerimizi örmeden alacağız. İpimi örgünün düz yüzüne artma yaptığım ilmeğin üzerine attım. Daha sonra bu ilmeğimi ters örüp yerleştiriyorum. Devamındaki ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. İpimi yine örgünün düz yüzüne atıp devamındaki ilmeği ters örüyorum. Tekrar düz ilmeği örmeden şişime alıyorum. Artma yaptığım ilmeği delik olmayacak şekilde sol yönünden şişimi takıp ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeği dolayıp örüyorum. Tekrar düz ilmeği örmeden aldım. İpimi örgünün ters yüzünde tutuyorum düz ilmeği alırken. İpimi ilmeğin üzerine atıp doladığım ilmeği ters örüyorum. Tekrar düz ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ters ilmeği ördüm. Sıramızı böyle tamamlıyoruz. Tekrar diğer sırada tarife devam edeceğim. Tamamladım sıramı. Son ilmeğimi düz ilmeğim örmeden taktım. İpim ters ilmeğimi örülmüş şekilde bitirdim sırayı. Şimdi arkadaşlar ipimizi yine şişimizin üzerine attık. Bu kez ters ilmeğimizi örmeden alacağız. Sağ yöndeki şişime aldım ters ilmeği. İpi örgünün düz yüzünde ipim. Sıradaki düz ilmeği düz örüyorum. Tekrar ipimi örgünün düz yüzüne alıyorum. Ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Tekrar düz ilmeği örüyorum. İpi örgünün düz yüzüne alıp ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. İkinci sıramız. Toplamda 4 sıra örgü öreceğiz. Birinci sırayı ters ilmekleri örerek yaptık. İkinci sırayı düz ilmekleri örerek yapacağız. Daha sonra 2 sıramız daha var. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için ilk ilmeklerini tarif edeceğim. 3. ve 4. sıranın. 3. sıradayız arkadaşlar.
Son ilmeğimi düz ilmek 4. şişte ördüm. 3. sıraya yine ipimi şişimin üzerine atıyorum. Sıradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. İpim örgünün ters yüzünde. Üçüncü sırayı tamamlıyoruz. Bu kısma kadar öreceğim. Daha sonra 4. sırayı tarif edeceğim arkadaşlar. 4. sıradayız arkadaşlar. 4. şişimizde son olarak ters ilmek ördüm. Düz ilmeği örmeden şişime taktım. İpimi örgünün düz yüzüne atıyorum. Daha sonra sıradaki ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi alıp düz ilmeğimi örüyorum. Örgümün ipi yine örgünün düz yüzünde. Ters ilmeğimi örmeden alıp düz ilmeğimi ördüm. Bu sırayla birlikte yaptığımız biye sıralarını tamamlıyoruz. Sıramı tamamlayıp düz yüzde bu kısımda tekrar tarife devam edeceğim. Tamamladık 4 sıra örgüyü arkadaşlar. 4. şişimizde son olarak düz ilmeğimi ördüm. Şimdi ilmeklerimizi ikişer ikişer örerek tüm ilmeklerimizi yarıya düşüreceğiz. Dolayıp da 2 katına çıkardığımız ilmekleri tekrar aynı sayıya getireceğiz arkadaşlar. Boşta kalan şişimi ilk şişimdeki ilk 2 ilmeğe takıyorum. Bir düz bir ters ilmek var. Sol yönden takıp ikisini birlikte düz örüp yerleştiriyorum. Diğer ilmeğe de aynı şekilde ikisini birden şişime alıp örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Diğer sıramız bir sıra ters örgü öreceğiz arkadaşlar. Diğer sırada tarife devam ediyorum. Tamamladım arkadaşlar. Sırayı tüm ilmeklerimi ikişer örerek tekrar aynı sayıya getirdim yakayı. Bir sıra ters örgü öreceğiz şimdi. Daha sonra bir sırada düz örgü öreceğim. Düz örgüyü tamamladıktan sonra yaka kısmında ayrımlara ve kısa satır dönüşlerine başlayacağız. Sıralarımı tamamlayıp devam ediyorum. Tamamladım arkadaşlar. Yakamızdaki sıralarımızı bir sıra ters örgü ördüm. Daha sonra bir sırada düz örgü ördüm. Çorap şişlerini çıkartıp misinalı şişe aldım. Yakamızın son hali böyle. Artık misinalı şişimizle devam edeceğiz. Şişim 3,5 numara. Ayrımları ve kısa satır dönüşlerini bir şema üzerinde tarif etmek istiyorum. Nasıl hesaplayacağınızı birazcık da anlatacağım. Çünkü benden küçük veya büyük örmek istediğinizde ilmekleri nasıl belirleyeceğinizi tarif etmek istiyorum. 48 ilmekle başladık. Daha sonra ilmek topladık ve ilmek sayımız 96 ilmek oldu. Yakamızın bitişi 96 ilmek. Bu yakaya 4 yere artma yerleri ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4. Artma yerlerinde ikişer ilmeğimiz olacak. Toplamda 2, 4, 6, 8 ilmek. Hesaplamayı yapmak için 96 ilmekten 8 ilmeği çıkararak başlayacağız. 8 ilmeği çıkardığımız zaman 88 ilmeğimiz kaldı.
Ön, arka ve kol sayılarını bulmak için de 88 ilmeği 3'e böleceğiz. 3'e böldüğümüz zaman 29,3 ilmeğimiz var. Küsürlü bir ilmek. Küsürleri bir ilmek olarak hesaplayacağız. Kenarda bekleyecek. Daha sonra diğer 29 ilmekten bir ilmek çıkaracağız. 28 ilmek. Bu 28 ilmek bizim 2'ye böldüğümüz zaman kol ilmeklerimiz. Diğer küsürlü sayıyı da 29 ilmeklere ilave edeceğiz. Buradan çıkardığımızı 29 artı 1 olarak 30 ilmek bulacağız. 30 ilmek ön ve arka sayısı. Yazalım şimdi. Kollarımız 14 ilmek. Diğer kolda 14 ilmek. Arka kısmı 30 ilmek olarak belirledik. Ön kısımda 30 ilmek. Ama biz kısa satır dönüşleri yapacağımız için arka kısmı öreceğiz, kolları da öreceğiz ve ön kısım bekleyecek. Bu yüzden arka kısım artacak, ön kısım aynı ilmekte kalacağı için arka çok artar, ön kısım küçük kalır. O yüzden arka kısımdaki 30 ilmekten 6 ilmek alıp ön kısma ekleyeceğim. Arka kısmın ilmeği 24 ilmek olacak. Buradan aldığım 6 ilmeği 30 artı 6 36 ilmek. 36 ilmek de bizim ön sayımız arkadaşlar. Bu kısımdaki sayılara göre ayraçları takacağım. İlmeklerimizin toplamını kontrol ettim. 96 ilmeğimiz var. Ayraçları takıp daha sonra kaç kez dönüş yapacağımızı da işaretleyip tarif edeceğim. Taktım ayraçlarımı arkadaşlar. Ayraçları takmak için bizim bulunduğumuz bölüm arka kısmın 24 ilmeğinin yarısı. 24 ilmeğin orta kısmından sol yöne doğru 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek saydım. Devamındaki 2 ilmeğin hizasına bir tane ayraç taktım. Artma ilmeklerimizin ortasındaki 2 ilmek bu. Devamında kol ilmeklerini sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek sayıp devamındaki 2 ilmeğin hizasına yine ayracımı taktım. Bu 2 ilmeğimizin sağına ve soluna yine artmalar ekleyeceğiz. Diğer yönden sağ yönden 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek sayıp devamındaki 2 ilmeğime ayracımı taktım. Yine artış yerimiz devamında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek kol ilmeği sayıp devamındaki 2 ilmeğe yine ayraç taktım. Sarı ve pembe ayracın ortasında kalan ilmek sayımız ise 36 ilmek sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane. Başlıyoruz şimdi. Kısa satır dönüşü için bu kısımdan arka kısmın ortasından 12 ilmeği öreceğiz. Daha sonra bu 2 ilmeğimizin sağına ve soluna birer tane artma ilmeği ekleyip kol ilmeklerinden 3 ilmek öreceğiz. 3 ilmek ördükten sonra tekrar örgünün ters yüzüne dönüp arka kısımdan 3 ilmek örüp tekrar kol yönüne ilerleyeceğiz. Koldan 3 ilmek daha örüp kısa satır dönüşü yapıp tekrar arka kısımdan 3 ilmek örüp yeniden kol ilmeklerine gelip 3 ilmek daha örüp yine dönüş yapacağız. Bu 3 ilmekten sonra devam edip diğer yöne öreceğiz. Bu kısımda
artma yerindeki 2 ilmeğimizi belirleyip yine kol yönünden 3 ilmek örüp tekrar arka kısma ilerleyeceğiz. İlk önce sol taraftaki işlemi yapacağız. İkişer dönüşte arka kısımlara yapacağım ben. Yuvarlak bir yaka istediğim için. Başlıyoruz şimdi. İlmeklerimiz arttıkça şişimizin yerleşmesi daha kolay olacaktır ama fazla kısmı arka kısmın ortasına toplayarak öreceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. 12 düz ilmek. 12 düz ilmekten sonra bir tane artma ilmeği ekleyeceğiz. Artma ilmeği için bir önceki sıranın hizasından ipimizi alıp sol yöndeki şişin üzerine atacağız. Daha sonra bu ilmeği düz öreceğiz. Artmamızı ekledik. Devamındaki 2 ilmeği arkadaşlar daha belirgin olması ve ayırt edebilmeniz için haroşa öreceğim. Her iki yüzden de ters öreceğiz bu ilmekleri. 2 ilmeği haroşa ördükten sonra diğer artmamızı ekleyeceğiz. Yine bir önceki örgünün sırasından ipimizi attık şişimize, biraz yerleştirip çekiştiriyoruz. Daha sonra delik olmaması için şişimi soldan sağa doğru takıp ilmeğimi, artma ilmeğimi ördüm. Kol yönünden 3 ilmek örüp ters yöne döneceğiz. 1, 2, 3 ilmeği ördüm. Diğer ilmekler bekleyecek. Çeviriyorum örgüyü. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. Sağ yöndeki şişime, daha sonra ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. Dönüş yaptığım ilmeği 2 ilmek gibi yaptım. Ters yüzden ilmekleri ters örüyorum. Bu kısımdaki haroşa öreceğimiz ilmekler ters örülecek. Haroşa örülecek. Herhangi bir işlem yok. Daha sonra artma ilmeği düz yüzde eklediğimiz, devamında 3 ilmek daha öreceğiz. 1, 2, 3 ilmek. Şişimizde kalan 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz bekleyecek. Düz yüze döneceğiz. Son ördüğüm ilmeği aldım tekrar. İpimi yine şişimin üzerinden düz yüze atıp ilmeğimi 2 tane gibi yaptım. İlmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördükten sonra yine ayracımın hizasındayım. Artma ekleyeceğim. Bir önceki sıranın ipini şişimin üzerine atıp şişimi ters yöne doğru takıyorum ve delik olmayacak şekilde artma ilmeğimi yine ördüm. Devamındaki 2 ilmeği haroşa örüyorum. Artma için bir önceki sıranın ipini yine alıp şişimin üzerine attım. Çevirip düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek düz örünce dönüş yaptığım ilmeğe geldim. Bu ilmeği örmek için şişimi ilmeğin içinden düz yüzden soldan sağa doğru takıp ilmeği düz örüp yerleştiriyorum. 1, 2, 3 ilmek daha örüyorum. Kol ilmeğinden ikinci 3 ilmeğimizi ördük.
ikinci kısa satır dönüşümüz. Ters yüze dönüyoruz tekrar. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi örgünün üzerinden ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeğimi çekiştirip yerleştirdim. 2 tane gibi oldu. Devamında ilmekleri ters örüyorum. Artmamızı da düz yüzde eklediğimiz için bir işlem yok ters yüzde. Dönüş yaptığımız ilmeğe kadar örüyoruz. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğe gelince kendini belli etti. İpimizi örgünün ters yüzüne atıp şişimizi ters yüzden ilmeğin içine takıyoruz. Daha sonra bu ilmeği ters örüyoruz. Şişimizden çıkartıp yerleştirdik. Devam edip 1 2 3 ilmek ters örüyorum. Dönüyorum örgünün düz yüzüne. Arka kısımda şişimizde 2 4 6 ilmeğimiz kaldı. 6 ilmeğimizi örmeden düz yüze döndük. Tekrar son ördüğüm ilmeği aldım. Şişimin üzerinden düz yüze doğru atıp ilmeklerimi düz örüyorum. Haraşa kısma kadar, buradaki 2 ilmeğimiz haraşa, o kısma kadar örüyoruz. Bu kısma gelince yine artma eklemek için bir önceki sıranın ipini şişimizin üzerine atıp şişimizi takıp delik olmayacak şekilde düz örüyoruz. Devamında 1 2 ilmek haraşa, tekrar artma için bir önceki sıranın ipini alıp şişimizin üzerine attık. Sol yönünden şişimizi takıp düz ördük. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek örünce dönüş yaptığımız ilmeğimize geldik. Şişimizi düz yüzden ilmeğin içine soldan sağa doğru takıp düz örüyoruz. Kol yönünden 3 ilmek daha örüp yine ters yüze döneceğiz. 1 2 3 ilmek. Ayraçtan önce 5 ilmeğimiz var. Bu ilmeklerimiz bekleyecek. Ters yüze döndük. İlmeğimizi yine sağ yöndeki şişe aldık. Son ördüğümüz ilmeği ipi üzerinden atıp 2 ilmek gibi yapıp ilmekleri ters örüyoruz. Bu kısımda dönüş yaptığımız ilmeğe kadar ilmeklerimiz ters örülecek. Kesmek istemiyorum. Tamamını ters örerek ilerliyorum. Birazcık çekime örgü örmek zor arkadaşlar. Son ters ilmeğim ve dönüş yaptığım ilmekteyim. Ters örmek için şişimi yine düz yüzden ilmeğin içinden birazcık genişletip takacağım. Taktım ve ters ördüm. Devamındaki 2 4 6 ilmeği de ters örüyorum. Çünkü arka kısma başka dönüş eklemeyeceğim.
Sırayı tamamladım. Şişime yerleştirip size bu kısımda yaptığımız işlemin nasıl durduğunu şişimi yerleştirerek göstereceğim. Yerleştirdim, şişimi çektim arkadaşlar. Yaptığımız dönüşler böyle. Şişime de Hindistan cevizi yağı sürdüm elime ve şişime gıcırdasın istemiyorum çünkü örgüyü tarif ederken birazcık zorlandığım için şişlerim bazen böyle zor hareket ediyor ve gıcırtı sesi de bazı takipçilerimi rahatsız ediyor, kusura bakmasınlar. Şimdi diğer yönü yapacağız aynı işlemle. Onun için şişimizi çekiyoruz. Ters yüzden ilerleyeceğimiz için bu ucu ters yüze getireceğiz arkadaşlar. Yerleştirdik şişimizi. Biraz da fazla ilmek alalım rahat örmek için. Başlıyoruz şimdi. Yine bu kısımdayız. Arka kısmın ilmeklerinin diğer 12 ilmeğin hizasındayız. 12 ilmeğimizi örerek ters yüzde olduğumuz için 2 ilmeğimizi diğer yüzde belirleyeceğiz. 12 ilmek, daha sonra 2 ilmek örüp devamında da 3 ilmek örerek döneceğiz arkadaşlar. Sayarak yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek. 12 ilmekten sonra ayraç takığımız hizadayız. Bu 2 ilmeğimizi haroşa ördük. Devamında kol yönünden 1 2 3 ilmek örüp ilk dönüşümüz için örgünün düz yüzüne döndük. Son ördüğüm ilmeğimi alıyorum şişime, daha sonra örgümün ipini ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. Devamında 1 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düzden sonra bir tane artma ekleyeceğiz. Artma için bir önceki sıranın ipini alıp şişimin üzerine atıyorum. Daha sonra bu ilmeğin içinden dış yüze doğru takıp delik olmayacak şekilde örüyorum. Ayracın hizasındaki 2 ilmeğimiz haroşa örülecek. Haroşa ördüm. Daha sonra yine artma için bir önceki sıranın ipini alıp şişimizin üzerine attık. Biraz genişletelim. Sol yönünden şişimize takıp düz ördük. Daha sonra arka kısmın ilmeklerinden 1 2 3 ilmek örüyorum dönüş için. Çeviriyorum örgüyü ters yüze. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi yine diğer yöne doğru, düz yöne doğru atıp ilmeklerimi ters örüyorum. Dönüş yaptığım ilmeğe gelince ki geldik, 2 tane gibi kendini belli etti. Bu ilmeğimizi örüyoruz. Yerleştiriyoruz biraz. Daha sonra 1 2 3 ilmek daha örüyoruz. 3 ilmek ördükten sonra düz yüze dönüyoruz.
Kol ilmeğinden ördük bu 3 ilmeği. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. Sağ yöndeki şişime ipimi üzerinden atıyorum. İlmekleri düz örüyorum haraşa ilmeklere kadar. Artma eklediğimiz bölümde haraşa ilmeklerin hizasındayız. Bir önceki sıranın ipini alıp şişimizin üzerine attık ve düz ördük. Devamında 1-2 ilmek haraşa ördük. Tekrar artma için yine örgümüzün ipini alıp şişimizin üzerine atıp sol yönünden şişimizi takıp delik olmayacak şekilde ördük. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Dönüş yaptığım ilmeğe gelince şişimi soldan sağa doğru takıp düz ördüm. Arka kısımdan ikinci dönüşümüzü yapacağız. 1 2 3 ilmek. 3 ilmek ördükten sonra şişimizde 6 ilmeği bırakıyoruz. Örgünün ters yüzüne dönüyoruz. Son ördüğüm ilmeği aldım. İpimi örgünün üzerinden diğer yöne atıp ilmeğimi çekiştirip yerleştirip 2 tane gibi yaptım. İlmeklerimi ters örüyorum. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğe kadar öreceğiz. Ve kısa satır dönüşü yaptığımız ilmekteyiz. İpimi örgünün ters yüzüne atıp şişimi ilmeğin içinden taktım yine düz yüzden ve ilmeğimi ters örüp yerleştirdim. Devam edip kol kısmından 3. dönüşümüz için 3 ilmek örüyoruz. 1 2 3 ilmek. Son ördüğüm ilmeği aldım. İpimi yine üzerinden atıp düz yüze getirdim. Daha sonra ilmekleri düz örmeye başlıyorum. Artış bölümüne gelince haraşa ilmeklerimizden kendini belli ettiği için bir önceki sıranın ipini alıp şişimin üzerine atıp düz örüyorum. Devamında 2 ilmek haraşa örüyorum. Tekrar diğer yön için artma için örgümün ipini şişimin üzerine atıp bu ilmeğimi de düz ördüm. Devam ediyorum. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Sağ yönde de arka kısmın ve koldaki kısımların dönüşlerini tamamladık. Dönüş yaptığımız ilmekteyiz. Şişimi takıp düz ördüm bu ilmeğimi. Devamındaki 1 2 3 4 5 6 ilmeği de düz ördüm. Yine görmeniz için şişimin kablolu kısmını çekip bu şekilde gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar kol kısmındaki diğer dönüş ve ön kısımdaki dönüşler için tamamen örerek yapacağız. Bu kısımdakileri tamamladık. Şişimi yerleştirip ön kısımdaki dönüş sayılarını belirleyip devam ediyorum.
Yerleştirdim şişimi arkadaşlar. Fazla olan kısmı ön kısmın tam ortasına yerleştirdim. 18 ilmek 18 ilmek bölerek şişimi bu şekilde ayarladım. Çünkü artık arka kısmı ve koldaki diğer ilmekleri öreceğiz. Düz yüzden şimdi kol yönüne doğru ilerleyeceğiz. Birazcık şişimiz dolaştı. Artma yerine kadar, haroşa ilmeklerimize kadar düz örüyoruz. Haroşa kısma gelince yine düz yüzde olduğumuz için bir tane artma ekliyoruz. Devamında 2 ilmek haroşa, daha sonra diğer yön için artma. Dönüş ilmeğine kadar yine düz örüyoruz. Ve kısa satır dönüş ilmeğine gelince düz yüzden şişimi takıp düz ördüm. Devamında koldan 4 ilmek öreceğiz. Kol ilmeklerinden 1 2 3 ve 4. ilmeği. Ters yüze dönüyorum. İlmeğimi şişime aldım. Üzerinden ipimi düz yüze attım. Ters yüzden daha sonra ilmekleri ters örüyorum. Örgünün ters yüzünde kol ilmeklerini, arka ilmeklerini ve diğer koldaki dönüş yaptığım ilmeğe kadar örüp bu kısımlarda tarife devam ediyorum. Dönüş yaptığım ilmeğime kadar ördüm. Dönüş yaptığımız ilmekteyiz. İpimizi atıyoruz. Şişimi takıyorum ilmeğime. Daha sonra ters örüyorum. Yerleştiriyorum. Kol bölümünden 1 2 3 4 ilmek örüyorum. Düz yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. İpimi üzerinden attım. Yine ikili gibi yapıp ilmeklerimi tekrar arka kısma doğru örüyorum. Düz ilmeklerim bitince haroşa kısma gelince yine artmamı ekliyorum. Düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra arka kısım için artma ekliyorum. Devam edip diğer kol kısmına kadar düz yüzden ilerliyorum. Yine bu kısımda artma ekliyorum. Düz yüzde kol ilmeklerinde dönüş yaptığım ilmeğe kadar örüyorum arkadaşlar.
Düz yüzdeyim. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmekteyiz. Şişimi takıyorum. Düz yüzden soldan sağa doğru ilmeğimi düz örüyorum. Devamında bir ilmek daha düz örüyorum. 14 ilmeği tamamlamış olduk kol kısmındaki. Şimdi ayracımızın hizasındayız. Bir tane artma ekleyeceğiz. Bir önceki sıranın ipinden alıp şişimin üzerine atıp daha sonra düz örüyorum. Ayracımın hizasındaki 2 ilmeği haroşa örüyorum. Diğer yüzden de ters öreceğimiz için haroşa diyeceğiz bu 2 ilmeğe. Daha sonra ön için bir tane artma ekliyorum. Artmayı ekledikten sonra ön kısmın kısa satır dönüşlerine başlayacağız. Ön kısımda sol yönde 3 3 3 ilmek, bir de 4 ilmek örerek 4 kere dönüş yapacağız. Diğer yönde de 1 2 3 4 kez dönüş yapacağız. İlmeklerimiz 3 3 3, son kez de 4. Daha sonra orta kısımda kalan ilmekleri tek seferde öreceğiz. İlk kısa satır dönüşü için 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Diğer ilmekleri şişimde bırakıp örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği aldım. İpimi diğer yöne atıp ilmeğimi 2 tane gibi yaptım. Düz yöne attım ipimi ve ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Bu kısımdaki 2 ilmekten oluşan artma yerindeki ilmeğimiz ters ilmekle haroşa ördüğümüz için herhangi bir sıkıntı yok. Ters yüzden sırayı tamamlıyorum. Diğer kol bölümünde sarı ayracın hizasındaki dönüş yaptığım ilmeğe kadar örüyorum arkadaşlar. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimizdeyiz. Yine ilmeğimizi şişimizi düz yüzden takacağız. Ters örüyoruz. Yerleştiriyoruz. Devamındaki bir ilmeği de ters ördük. Kol ilmeklerini 14 ilmeği tamamlamış olduk. Ayracımızın hizasındaki 2 ilmeğimiz haroşa örülecek ilmek. İkisini de ördüm. Devamında 3 ilmek örüp dönüş yapacağım. Ön kısmın ilmeklerinden 1 2 3 ilmek örüyorum. Düz yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği şişime aldım. Biraz yerleştiriyorum. Daha sonra ipimi örgünün düz yüzüne doğru atıyorum. 1 2 ilmek daha düz örüyorum ve artma ekleyeceğim. Artma eklemek için bir önceki sıranın hizasından ilmeğimi alıp şişimin üzerine atıp sol yönünden iç yüzden takıp ördüm. Devamında 2 ilmeği haroşa ördüm. Biraz yerleştirip diğer artma için ipimi alıp atıyorum şişimin üzerine. Sol yönünden şişimi takıp delik olmayacak şekilde ördüm. Devam edip kol ilmeklerini düz örüyorum. Yine bu kısımda artmalarımı ekliyorum. Diğer artmaları da ekliyorum. Pembe ayracın olduğu bölümdeki 2 ilmek haroşanın bu
bu kısmında da artmalarımı ekleyip dönüş yaptığım ilmekte bu kısımda tarife devam ediyorum. Kol kısmının ilmeklerini de örüp artmalarımı ekledim. Ön kısmın ilmeklerindeyiz. Bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra 3 ilmek kısa satır dönüşü yapmıştık. Kısa satır dönüşü yaptığım ilmeğimi düz yüzden örüp yerleştiriyorum. 1 2 3 ilmek daha örüyorum. Ön kısmın ilmeklerinden örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. Yine ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeğimi 2 tane gibi yapıp ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Ters yüzden devam ediyorum. Sarı ayracım tarafından dönüş yaptığım ilmeğe kadar örüp bu kısımda tarife devam edeceğim. Kol ilmeklerini ördük. Ön kısmın ilmeklerindeyiz ters yüzde. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimizi yine örüyoruz. Daha sonra 1 2 3 ilmek daha ters ördük. Şişimizdeki 2 4 6 8 10 12 ilmek kalacak ön kısmın. Biz yine düz yüzden örgüye devam edeceğiz. İpimi yine ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. İlmeklerimi düz örüyorum. Haroşa kısma, ayracımın olduğu kısma gelince yine artma ilmeğimi atıyorum. Düz örüyorum. 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Kol yönüne de artmamı ekliyorum. Devam ediyorum. Sol yöne doğru devam edip öreceğim. Ön kısımda dönüş yaptığımız ilmeğe kadar düz örüp tarife bu kısımda devam edeceğiz. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Örgümüz düz yüzde her sırada 8 ilmek artacak arkadaşlar. 1 2 3 4 yerde ikişer adet bu haroşa ilmeklerimizin sağına ve soluna ilmek ekleyip devam ediyoruz. Ters yüzde herhangi bir ilmek ekleme veya artma yok. Düz yüzde ön ilmeklerinde kısa satır dönüşü yaptığım ilmekteyim. Şişimi takıp düz örüyorum, ilmeğimi yerleştiriyorum. Yine 1 2 3 ilmek düz örüp şişimde kalan 2 4 6 8 9 ilmeği örmeden bırakıp örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıp ipimi üzerinden düz yüze doğru atıp yine 2 ilmek gibi yaptım. Daha sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Sırayı devam ediyorum. Sarı ayracımdan sonraki bu kısımda dönüş yaptığım ilmeğe kadar örüyorum arkadaşlar. Ters sıradayız. Sarı ayracın olduğu bölümdeyiz. Son ters ilmeğimi ördükten sonra kısa satır dönüşü yaptığım ilmeğimi yine düz yüzden takıp
ters örüp yerleştirdim. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek var. 12 ilmeğin 1, 2, 3 tanesini daha örüyorum. 9 ilmeği şişimde bırakıyorum. Düz yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıp ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeklerimi düz örüyorum. Düz ilmeklerim bitip haroşa kısma gelince yine bir önceki sıranın hizasından ilmeğimi alıp şişin üzerine atıp düz örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği haroşa örüyorum. Ön kısımda da arkadaşlar üçer üçer kısa satır dönüşlerimizi yaptık. Artık sağ yönde ve sol yönde bir tane daha dönüşümüz kaldı. 1, 2, 3, 4 ilmek alıp bu yönde döneceğiz. Devam edip ördüğümüzde de 1, 2, 3, 4 ilmek alıp bu yönde de döneceğiz. Orta kısımda 10 ilmeğimiz kaldığı zaman devam edip öreceğiz. Sayılarımızı tekrar gösteriyorum. Sadece bu 4 ilmeğimiz kaldı. Düz yüzden sırayı tamamlayıp bu yönde 4 ilmeklik dönüşü tarif ediyorum. Düz yüzde ön kısmın ilmeklerindeyim. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Kısa satır dönüşü yaptığım ilmeğimi şişimi soldan sağa doğru takarak düz örüp yerleştirdim. 1, 2, 3, 4 ilmek daha düz örüyorum. Şişimde 5 ilmek bırakıyorum. Örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıp şişimin üzerinden atıp düz yüze ilmeğimi 2 tane gibi yapıp daha sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Ters yüzden ilerleyeceğim. Bu kısımda dönüş yaptığım ilmeğe kadar öreceğim arkadaşlar. Ters yüzde ön kısmın ilmeklerindeyiz. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimdeyim. Şişimi taktım. Ters yüzde ön kısmın ilmeklerindeyim. Kısa satır dönüşü yaptığım ilmeği de ördüm. Şişimde 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim kaldı. 9 ilmeğin 4 tanesini örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 5 ilmeği şişimizde bırakıyoruz. Düz yüze dönüyoruz. Son ördüğüm düz ilmeği alıyorum. İpimi örgünün ters yüzünden düz yüzüne doğru atıp ilmeğimi yine 2 ilmek gibi yaptım. Daha sonra ilmeklerimi düz örmeye başlıyorum. Ön kısımda da tamamladık. 2 tane kısa satır dönüşünün arasındaki ilmeklerimizi hepsini bir seferde öreceğiz. Bunun için düz yüzden devam edip bu kısma kadar örüyorum. Artmalarımızı eklemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Düz yüzdeyim arkadaşlar. Kısa satır dönüşü yaptığım ilmekteyim. İlmeğimi, şişimi soldan ilmeğime takıyorum ve düz örüyorum. Tamamladık kısa satır dönüşlerini. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek daha düz örüyorum. Diğer yönde de kısa satır dönüşünden önce 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz var. Artık örgümüzde sürekli sol yöne düz yüzden örgü öreceğiz. Ters yüzden örgü örmeyeceğiz. 1, 2, 3, 4,
5 ilmek daha ördüm. 10 ilmeği tamamladım. İlmeğimizi yine düzgün olması için genişletiyorum. Şişimi soldan sağa doğru ilmeğe takıyorum. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeği düz örüp yerleştiriyorum. Devam edip diğer ilmekleri örüyorum. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir tane nokta var arkadaşlar. Biz düz yüzlerde artma yaptık, ters yüzlerde örgümüze artma eklemedik. Sürekli düz yüzden öreceğimiz için artık sıranın birinde artma ekleyeceğiz, birinde artma eklemeyeceğiz. Artma ekleyeceğimiz artış yeri sarı ayracımın bulunduğu kısımdan başlayacağız. Bu kısımda şimdi artma eklemeden öreceğim. Sırayı tamamlayıp geldiğimde artma ekleyeceğim. Onun için bir tane daha işaret takıyorum bu kısma. Ayraç takıyorum. Sarı ve mavi ayracın olduğu bölümde artma eklemeden haroşa ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Diğer sırada bu iki ilmeği de artma ekledikten sonra düz öreceğim. Yine haroşa olarak devam edeceğim. Devam edip yeterli büyüklüğe gelene kadar örmeye sol yönden sürekli düz yüzden devam ediyoruz. Kazağımızın roba kısmında yeterli uzunluğa ve ilmek sayısına geldim arkadaşlar. Ölçü ve sayıları anlatacağım. İlk önce bu kısımdan artma sıralarını, arka kısımdan artma sıralarını sayarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane artma ekledim. Diğer kol kısmını ikisini ölçü olarak belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ön kısımlardaki sayılarımız eksik çünkü kısa satır dönüşleri yaptık. İlmek sayılarını anlatmak istiyorum şimdi. Ayrım sayılarımız 36 ilmekti. Ön arkası 24 ilmekti. Kollar 14 ilmekti. Ön kısımda 74 ilmeğim var. Bu 74 ilmeğe 2 ilmek de daha ekleyeceğiz. Ön kısmı ayırırken ayrım yerlerindeki 2 tane haroşa ilmeğimizin bir tanesini sağ yönden, bir tanesini sol yönden ön kısmın ilmeklerine ekleyeceğiz. Diğer bir tane ilmeği de kollara ekleyeceğiz. Haroşa kısmın bir tanesini kola, bir tanesini de arkaya alacağız. Böylece bu verdiğim sayılar ikişer ilmek artmış olacak. 74 ilmek ön ilmeği 76 ilmek olacak. 70 ilmek arka ilmeği 2 ilmek daha ekleyince 72 ilmek olacak. Kol ise 56 ilmeğimiz var kolda. Kol kısmına bu kısımdan bir tane haroşa ilmeği alacağız. Bir tane de kendimiz ilmek ekleyeceğiz. 4 ilmek eklemiş olacağız. Kola 60 ilmekle kolumuzu öreceğiz. Diğer bir dikkat etmeniz gereken konuda arkadaşlar, biz örgümüzü sürekli sol yöne ördüğümüz için başlangıç yeri de arka kısmın yarısı. Kısa satır dönüşlerini yaparken ilk önce sol yönü yaptık, daha sonra sağ yönü yaptık. Sağ yönü daha sonra yaptığımız için 2 ilmek az çıkacak örgünüzde kol sayısı. O yüzden son sırada artma eklemeye başladığım bu sarı ve
mavi ayracımın olduğu bölümde son sıramı artma yaparak bir tane öne bir tane kola artma ekledim. Diğer yönde de bir tane kola bir tane arkaya ekledim ve diğer kolla sayıyı eşitledim. Son sıramızı da arka kısmın bu kısımda bitmesi gerekiyordu. Ama ben sıra sonuna kadar ördüm. İlk önce arka kısmı öreceğiz. Arka kısmı düz örüp ön kısma bir tane model uygulayacağız. Bu sıralarda artma yapmadan ördüğüm sırayla tamamladım bu kol ve ön kısımda. Diğer kol ve arkada artma yaptığım sırayla tamamladım. Şimdi arka kısmın ilmeği için tarif ettiğim gibi bu haraşa ilmeğin bir tanesini örerek arka kısmın ilmeklerine ilave ediyoruz. Düz örüyorum. Daha sonra örgünün ters yüzüne dönüyorum. Ters yüzden ilmeklerimi öreceğim. Sıra sonunda bu kısımda buradaki ekleyeceğimiz ilmekle devam edeceğiz. Arka kısmın ilmeklerinde sıra sonundayım. Son kalan ilmeklerimi örüyorum. İlmekleri tamamladıktan sonra haroşa kısmın ilmeklerinden bir tane örüyorum. Kol ilmeklerini şişimde bırakıp örgünün düz yüzüne dönüyorum. Son ilmeğimi aldım şişime. İlmeklerimi düz örmeye başlıyorum. Arka kısımda yeterli uzunluğa gelene kadar devam edeceğim arkadaşlar. Düz ördüğüm için herhangi bir işlem yok. Bir de bu kısımdaki ölçüleri vermek isterdim ama tüm bölümler kısa satır dönüşü yaptığım için farklı. Kol ve arkanın bu pembe ayracımın olduğu bölümden yaptığım örgüyü ölçtüğümde 12,5 santim. Ön kısmı da ortasından tam yaka hizasından ölçelim. Bu kısım 8,5 santim arkadaşlar. Arka kısmı yine örgüyü birleştirdiğimiz yerden düz yüze örmeye başladığımız yerden ölçtüğümde 12 santim. Örgümüzü tam tamamladığımız zaman tüm kısımların ölçüsünü santimle vereceğim arkadaşlar. Ayrıca arka ve önde sıra olarak da sayı vereceğim. Yapacağınız artma sıralarını takip etmek ve verdiğim bu santimlerle yardımcı olmak istedim. Devam edip arka kısmın örgüsünü lastik bölümüne kadar tamamlıyorum. Örgümün arka örgüsünde ilerledim arkadaşlar. Şimdi son ilmekleri sayarak size ölçü vereceğim. Bir de mezurayla ölçeceğim. Son ilmekleri saydığımda bu kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 tane son ilmeğim var. Santim olarak da düzeltiyoruz. Tabii ki dikişten önce ölçeceğimiz için dikişten sonraki ölçü de fark edecektir. Dikiş biraz toplayacaktır. Mezurayla tutup ölçtüğümde örgümün yüksekliği 22,5 santim arkadaşlar. Artık düz örgüyü bırakıyorum. Yaka kısmındaki gibi 2 ters 2 düz örgü yapacağım.
kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 2 tane düz ilmek, devamında 2 tane ters ilmek, tekrar 2 düz ilmek, 2 tane ters ilmek. Yüksekliği de yaka kısmındaki gibi 3 santim olacak arkadaşlar. Tamamlıyorum sıraları. İlmek kapatma ile devam edeceğim. Tamamladım arka kısımdaki lastik örgüyü. Mezura ile ölçüyoruz. Yüksekliği 3 santim arkadaşlar. Şimdi bir tığla ilmeklerimizi kapatacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Tığıma devamındaki ilmeği düz örüyorum ve ilk ilmeğin içinden kaydırıyorum. Yine düz ilmeğimi düz örüp tığımdaki ilmeğin içinden kaydırdım. Ters ilmeklere gelince tığımla ters örüp tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Ters ilmeği yine ters örüp kaydırdım tığımdaki ilmekten. Düz ilmeğimi düz örüp tığdaki ilmekten kaydırıyorum. İlmeklerimi kapatıyorum. Daha sonra ön kısmın ilmeklerine şişimi yerleştirip devam edeceğim. Kazağımızda ön kısmın ilmeklerini şişime aldım arkadaşlar. Kol ilmeklerini diğer bir şişte bıraktım. Ön kısmı yapacağız. Şimdi ipimi ters yüzden öreceğimiz sıranın hizasına geçici bir düğümle bağladım. Düz yüzden 2 sıra örgü örüp daha sonra model kurulumuna geçeceğiz. 2 sıra örgüyü tamamlıyorum. Düz yüzde düz, ters yüzde ters, 2 sıra örgü. Kenar ilmeğimi örüyorum. Yerleştiriyorum ipimi. Daha sonra ilmeklerimi düz örerek sol yöne ilerliyorum. Model kurulumuyla tarife devam edeceğim. Tamamladım 2 sıra örgüyü arkadaşlar. Şimdi model kurulumu yapacağız. Modelimiz 4 ilmek ve 6 ilmeğin katlarından oluşan bir model. 4 sırada tamamlayacağız. Modelimizi düz yüzde tüm ilmekleri düz öreceğiz. Ters yüzde tüm ilmekleri ters öreceğiz. Şişimizde bizim ön ilmeklerimde 76 ilmeğim var. 76 ilmeğime modelimin ilk sıra kurulumu tam denk geldiği için ilmek ekleme veya kesme yapmayacağım. Başlıyorum. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Şişimde bir tane ilmeğim var. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek daha örüyorum. 6 ilmek ördüm. 6 ilmek ördükten sonra 7. ve 8. ilmeğin yerini değiştireceğim. 7. ilmeğimi sola kaydırma yapacağım. Değiştirdim. İlk önce 8. ilmeği örüyorum. Sonra 7. ilmeğimi düz örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği de şişimden alıyorum. İlk ilmeği sol yöndeki şişime takıp diğer ilmeği öne alıyorum ve ikisini de düz örüyorum. Bu ilmeğimi de sağa kaydırma yaptım. 4 ilmeği ördük. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6 ilmek daha düz örüyoruz. 6 ilmekten sonra 7. ve 8. ilmeği şişimize alıyoruz. Şişimize aldıktan sonra bu ilmeğimizi sol yöndeki şişe takıyoruz. Diğer ilmeği yine sol yöndeki şişe takıp önce örüyoruz. Bu ilmeğimi de düz örüyorum. İlmeğimi yine sağa kaydırmış oldum. Diğer 2 ilmeği, ikinci sıradaki ilmeği birinci sıraya takıp örüyorum. Diğer ilmeği daha sonra örüyorum. Karşılıklı 2 ilmeğimizi, bir tanesini sola kaydırıyoruz, bir tanesini sağa kaydırıyoruz. İlk sıramızı böyle örüyoruz. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördük. Daha sonra yine bu ilmeğimizi sol yöndeki şişe alıp diğer ilmeği örüp sağ yöndeki şişimizi aldık. İlmeğimi sağa kaydırdım. Diğer 2 ilmekte de tam tersini yapıyorum. Öndeki ilmeği sol yöndeki şişe takıyorum. Daha sonra ikinci sıradaki ilmeği sol yöndeki şişe takıp örüyorum. İlmeği sağa kaydırmış oldum bu ilmeğimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Birinci ilmeği örmeden şişime alıp ikinci ilmeği örüyorum. Bu şekilde daha pratik. Ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. Daha sonra diğer ilmeği ördüm. İlmeği sola kaydırdım. Bu ilmeklerimin yönü değişik çıktı. Çünkü tarifte sürekli olmadığı zaman söküyorum arkadaşlar. Söküp takınca ilmeklerin yönü değişiyor bazen. Yine ilmeğimi öne alıp düz ördüm. Diğer ilmeği de düz örüyorum. 4 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Daha sonra 7. ilmeği şişime aldım. 8. ilmeği düz ördüm. 7. ilmeği tekrar diğer sol yöndeki şişime alıp düz ördüm. Diğer 2 ilmeğimizi de aldık şişimize. İlk sıradaki ilmeği sol yöndeki şişe taktık. Diğer ilmeği daha sonra önüne alıp takıp düz ördük. Ve diğerini de düz ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. 7. ilmeği şişime aldım. Devamındaki ilmeği düz ördüm. 7. ilmeği sol yöndeki şişime aldım. Yerleştirip düz ördüm. Diğer yönden 2 ilmeği şişimden çıkartıyorum. İlk ilmeği öne takıp düz örüyorum. Diğer ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. 7. ilmeği şişime aldım. Diğer ilmeği düz ördüm. 7. ilmeği 8. ilmeğin önüne atıp düz örüyorum. Devamındaki 2 ilmeğin yerini yine değiştiriyorum. 2. ilmeği birinci sıraya alıp düz örüp daha sonra diğer ilmeği örüyorum. Sol yöndeki şişimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğim kaldı. 6'sını da düz örüyorum. Dönüyoruz diğer yüze, ters yüze, kenar ilmeğimizi örüyoruz ve tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ters yüzde herhangi bir işlem yok. İkinci sıramız modelde. Ters yüz ikinci sıra. Sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde 3. sırayla tarife devam edeceğim. 3. sıradayız arkadaşlar.
Yine kenar ilmeğimizi örüyoruz. Devamında 5 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimiz oldu şişimizde. Daha sonra 7. ve 8. ilmeği sağ yöndeki şişimize alıyoruz. 7. ilmeği sol yöndeki şişe takıyoruz. 8. ilmeği 7. ilmeğin önüne alıyoruz. Taktık şişimize ve ikisini de düz ördük. Daha sonraki 2 ilmeği yine şişime alıyorum. İlk ilmeği sol yöndeki şişime takıyorum. Diğer ilmeği öne alıyorum. İkisini de düz örüyorum. Modelimizin 3. sırası. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyoruz. 6 ilmekten sonraki 2 ilmeği yine şişimize aldık. 7. ilmeği sol yöndeki şişe takıp 8. ilmeği öne alıp düz ördük. Diğer ilmeği de düz ördük. Daha sonra diğer ilmeği alıyorum. Yine yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği öne alıp önce örüp daha sonra diğer ilmeği düz örüyorum. 4 ilmeği tamamlayınca yine 6 ilmek düz örüyoruz. 6 ilmekten sonra model kurulumu yaptığımız 4 ilmeğe gelince yine yerlerini değiştiriyoruz. 7. ilmeği sol yöndeki şişe takıp 8. ilmeği önce örüp daha sonra 7. ilmeği örüyoruz. Bu 2 ilmeğin de yerini değiştireceğim. Daha kolay olan bu yöntemle de yapabilirsiniz. İlk ilmeği şişinize alacaksınız. Sağ yöndeki şişe, daha sonra düz ilmeği örüp örmeden taktığınız ilmeği sol yöndeki şişe alıp düz öreceksiniz. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördük. 7. ve 8. ilmeği aldık, değiştirdik, ördük ikisini de. Daha sonra ilmeğin bir tanesini örmeden şişimizi aldık. Modeldeki 3. ilmeği, 4. ilmeği ördük. 3. ilmeği sol yöndeki şişe takıp ördük. 1 2 3 4 5 6 ilmekten sonra yine aynı işlem, değiştirip 2 ilmeğimizi ördük. 3. ilmeği şişimize aldık. 4. ilmeği düz örüp 3. ilmeği sol yöndeki şişe takıp düz ördük. Sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden tüm ilmeklerimi 4. sıra ters örüp düz yüzde tarife devam ediyorum. İlk modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi model arasındaki 2 sıra örgüyü tamamlayacağız. Tüm ilmekleri düz yüzden düz, ters yüzden ters öreceğiz. İki sırayı tamamlayınca diğer modelin ilk sıra kurulumunu tarif edeceğim. Tamamladık 2 sıra örgüyü. Şimdi yeniden model kurulumu yapacağız. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra 2 ilmeğimizi, ikinci ve 3. ilmeğimizi model için öreceğiz. İlk ilmeği şişime alıyorum. Devamındaki 2. ilmeği düz örüyorum. Örmeden taktığım ilmeği şişime takıyorum. Sol yöndeki şişime düz örüyorum. 3. ve 4. ilmeği şişime alıyorum. 3. ilmeği
sol yöndeki şişe takıp 4. ilmeği öne alıp düz örüyorum. Daha sonra 3. ilmeği örüyorum. 4 ilmeği tamamladık. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyoruz. Daha sonra bu 4 ilmeğimize de model kuracağız. İlk ilmeği şişime alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Diğer ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Örmeden taktığım ikinci ilmeği ördüm. Daha sonra 3. ve 4. ilmeği şişimden çıkarttım. 4. ilmeği öne alıp düz örüp 3. ilmeği de düz ördüm. Yine 6 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ilmek. 6 ilmek örünce 7. ilmeği şişimize alıp 2. ilmeği örüyoruz. Daha sonra örmeden taktığımız ilmeği ördük. Karşı yönden sol yönden 2 ilmeği alıp 4. ilmeği şişimize atıp düz ördük. Daha sonra 3. ilmeği ördük. İlk sıranın aynısı arkadaşlar. Daha sonra diğer sıralarımız gibi örerek devam edeceğiz. Zor bir model değil. Ön kısımda modelli şekilde arka bölümdeki sıra olana kadar örüp daha sonra lastiklerini yapacağım. Devam edip ön kısmı tamamlıyoruz. Kazağımızın ön bölümünde modelli kısmı tamamladım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane model sığdı. Modeli tamamladıktan sonra 2 sıra örgü yaptım. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Daha sonra 2 ters 2 düz lastiğimi örüp ilmeklerimi arka kısımda yaptığım gibi tığla kapattım. Ön ve arka kısmın örgü olarak son ilmeklerini sayıp aynı sırada yaptım arkadaşlar. Son ilmekleri sayıp aynı sırada yapacaksınız. Ayrıca modelimin bir de videosunu çekip kazağımı yayınladıktan sonra model videosu da yayınlayacağım. Daha ayrıntılı, daha tüm sıralarıyla anlattığım bir video olacak. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için. Model kısmında zorlananlar o videodan da izleyip küçük parçada deneyebilir. Şimdi biz kol ilmeklerini öreceğiz. İlk kol için sarı ve pembe ayracımın olduğu bölümdeki ilmeklere şişimi yerleştirdim. Tığla ipimi sağ yöne bağlayacağım. Ters yönden bu kısımdan kol ilmeklerinin ilk ilmeğinin altından bir tane düğümle ipimi bağlıyorum. Daha sonra tığımla bir tane ilmek takacağım arkadaşlar. Şişimizde 58 ilmek var. 56 ilmek düz olan kısımdaki birer ilmek de sağ ve sol yönden bu haroşa ilmeklerimizden ilave ettik. 58 ilmek oldu. Bir tane de diğer haroşa ilmeğin içinden tığımı takıyorum. Bir tane ilmek aldım. 59. ilmeğimi takmış oldum. Daha sonra ipimizi biraz yerleştirip düzeltip tüm ilmekleri düz örmeye başlıyoruz. Diğer yöne doğru örüyorum. Bu kısımlarda diğer ilmeği takmayı tarif edeceğim. Kol ilmeklerinde
sol yöndeyim. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Tığımı alıyorum. Yine kazağımızın ikinci haroşa ilmeğinden bir tane ilmek takıyoruz. Şişimizi alıp yerleştirdik. Ters yüze döndüm. İlmeğimi ördüm. Birazcık sıkılaştırdım. Daha sonra tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Başka yapacağımız bir işlem yok arkadaşlar. Kol kısmında 9 santim örgü olana kadar öreceğim. 9 santim örgüden sonra sağ ve sol yönden ilmek kesmeye başlayacağız. 9 santim örgüyü tamamlayıp daha sonra devam ediyorum. Örgümün kol kısmında 9 santim örgüyü tamamladım arkadaşlar. Bu kısımdan ilk sıradan ölçtüğümüzde yüksekliği 9 santim. Şimdi sağ yönden bir tane ilmek keseceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum. İkinci ördüğüm ilmeği kenar ilmeğimin içinden kaydırıp bir ilmek sağ yönden kestim. Devam edip ilmeklerimi sol yöne doğru örüyorum. Sol yönde ilmek kesmeyi tarif edeceğim. Sol yönde ilmeklerimi 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Şişimde bir tane kenar ilmeği, bir tane de düz ilmeğim var. Kenar ilmeğini sağ yöndeki şişimle alıp diğer ilmeğin üzerinden atıyorum. Kalan bir tane ilmeği örüp örgünün ters yüzüne dönüyorum. Sağ ve sol yönden birer tane ilmek kesmiş olduk arkadaşlar. Devam edip kol kısmında öreceğim. Bu ilmek kestiğim sıradan sonra 2'şer santim arayla birer ilmek daha keseceğim. 2 santim örgüyü tamamlayıp diğer ilmek kesmeyi tarif ediyorum. Tamamladım 2 santim örgüyü arkadaşlar. Yine mezurayla ölçüyorum. İki santim örgü yaptık. Son ilmekleri saydığımızda da kesim yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane son ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra sıradaki düz ilmeği örüp yine kenar ilmeğimin içinden kaydırıp ikinci ilmeğimi kestim sağ yönde. Sol yöne doğru örüyorum. Bu kısımda ikinci kesmeyi tarif edeceğim. Sıra sonunda sol yöndeyim. Yine şişimde 2 ilmek kalana kadar örüyorum. 2 tane ilmeğim kalınca kenar ilmeğimi diğer ilmeğin üzerinden atıyorum. Sol yöndeki ikinci ilmeğimi de kestim. Yine iki kesim arasında 1, 2, 3, 4 tane kenar ilmeğimiz var. Devam ediyoruz. Bilek kısmına gelene kadar her iki yönden birer ilmek keseceğim. Kesimi ve sıraları tamamladığım zaman mezurayla ve sıraları sayarak size ölçü vereceğim arkadaşlar. Kol bölümünde yeterli uzunluğa geldim arkadaşlar. Ördüğümüz düz örgüyü mezuramızla ölçüyoruz.
haraşo örgünün hemen bir sıra altından tutup örgümü mezura ile ölçtüğümde örgümün uzunluğu 19 santim arkadaşlar. 19 santimle 2 ters 2 düz örgüye geçeceğiz ama önce ölçü olarak bir de son ilmekleri saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane son ilmeğimiz var. Kestiğim ilmeklerde sağ ve sol yönden eşit ilmek kestim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek sağ yönden, 5 tane ilmek de sol yönden kestim. 60 ilmeğimiz vardı. Şişimizde 50 ilmeğimiz kaldı. 50 ilmek birazcık 2 ters 2 düz kol lastiği için fazla. 4 ilmek daha keseceğim arkadaşlar bu sırada. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek örmüş oldum. 6. ilmek için 2 ilmek alıyorum. Ters örgü için şişime ikisini birlikte örüyorum. İlk ilmeğimi kesmiş oldum. Bir ters ilmek daha örüyorum. 2 düz ilmek, 2 ters ilmek, tekrar 2 düz ilmek örüp yine ikinci ilmek için ikinci ilmek keseceğim için 2 ilmeği şişime birlikte alıp ikisini birlikte örüp bir ilmek daha kestim. 2 ilmek de bu kısımlarda keseceğim. Ters örgülerle 50 ilmeğimiz vardı. 46 ilmekle 2 ters 2 düz örgü yapıp daha sonra ilmeklerimi kapatacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tamamladım lastik kısmını arkadaşlar. Ön kısımdan 2 sıra eksik ördüm kol lastiğini. Şimdi ipimizi dikmek için biraz ip bırakacağız. Kesiyorum. Şişimi diğer kol ilmeklerine yerleştirdim. Bir önceki kol kısmında yaptığımız işlemlerin aynısını bu kolda da yapacağız. İpimizi örgünün ters yönde ikinci haraşo örgünün ilmeğinden bir tane ilmek alıp bağlayacağız. Daha sonra tığımızla bir tane ilmek takacağız. Takacağımız ilmek yine haraşo örgünün ilmeğinden taktım tığımı. Bu kısımdan bir tane ilmek alıp şişime atıyorum. Yerleştiriyorum ipimi. Yine 60 ilmek oldu. Kol ilmeklerimiz, kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra diğer ilmekleri düz örerek sol yöne ilerliyorum. Sol yönde taktığım ilmeği tarif edeceğim. İkinci kolun ilmeklerinde sol yöndeyiz. Tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna gelince yine tığımızla bir tane ilmek takacağız. İlmeğimizi ikinci haroşa ilmeğimizin hizasından takıp şişimize alıyoruz, yerleştiriyoruz. Ters yüze dönüp tüm ilmeklerimizi ters örmeye başlıyoruz.
Bu ikinci kolumuzun tüm işlemleri birinci kolla aynı arkadaşlar. Aynı ölçüde, aynı sırada ve aynı kesimleri yaparak bir kol yapacağız. Kolumuzdaki ilmek sayılarımız 60 ilmekle başladık. Yanlardan 5'er ilmek keserek 50 ilmeğe düşüreceğiz. Daha sonra lastik kısmına geçince 4 ilmek daha kesip 46 ilmekle lastik kısmını öreceğiz. İkinci kol için başka çekim yapmayacağım. Devam edip kol kısmını tamamlıyorum. Daha sonra dikişiyle devam edeceğiz. Kolları tamamladım arkadaşlar. Bir tanesinin dikişini yaptım. Diğer yönde de dikişi nasıl yaptığımı tarif edeceğim. Örgümüzü düz yüzden iğnemizi takıyoruz ve son ilmeklerin hizasından iğnemizi bir tane ön yüzden, bir tane arka yüzden, son ilmeklerin hizasından iğnemizi takarak bu şekilde dikiyoruz. Karşılıklı son ilmeklerin hizasından bir tane ön yüzden, bir tane arka yüzden taktık ve iğnemizi ilerliyoruz böyle dikerek. Tamamlıyorum dikişi. Daha sonra kazağımın ölçülerini vereceğim. Tamamladık kazağımızı arkadaşlar. Kazağımızın büyüklüğü 3 yaşa göre oldu. Bir de arkadaşlar ben yaka kısmında ipim biraz hatalı çıktı. Bu yaka kısmında biraz ipi çıkarmak zorunda kaldım. Daha sonra 2 ip yetişmediği için 3. yumağımı kol lastiğinin bir tanesinde bu kısımda bağlayıp 3. yumaktan ördüm bu kadar kısmı. Eğer siz 2 yumaktan yetişsin isterseniz ön kısımda 2 sıra, arka kısımda 2 sıra, kollarda da 2'şer sıra az yaparak benden 2 yumaktan kazağınızı tamamlayabilirsiniz. Söylediğim gibi benim ipimin birazı hatalı çıktı. Ölçülerine gelince şimdi mezurayla ölçüsünü vereceğim. Kazağımızın genişliği bu şekilde normal halde çekiştirmeden genişliğini ölçüyorum. Kazağımın genişliği 28 santim arkadaşlar. Kol altından beden uzunluğu yine olduğu gibi normal halinde düzeltiyorum. Kol altından uzunluğu 26 santim. Kol altından kol uzunluğu 22 santim. Tüm beden uzunluğu ise omuz kısmından ölçeceğim. 39 santim arkadaşlar. Söylediğim gibi 3 yaşa uygun bir örgü oldu. Bir de eğer dikiş yapmak istemezseniz ben tarif için dikişli yapmak zorunda kaldım. Çünkü kol kısmındaki kesmeleri de tarif etmek istedim. Ama dikişsiz yapmak isteyen arkadaşlar olursa kol kısmını ve beden kısmını dikişsiz de yapabilirsiniz. Roba kısmında ördüğümüz gibi örebilirsiniz. Ön kısımda veya arkasında herhangi bir ilmek ekleme yapmadığımız için tek parça örmek de gayet kolay olacaktır. Söylediğim gibi ben tarif için mecburen dikişli yapmak zorunda kaldım. Anlatımımızın da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin.